Herkese merhaba. Bugün hadi diyelim 10 Nisan. İso Baba'nın çiftliğinden aldığımız bakın yaklaşık 5 yaşında 2 adet pikan cevizi fidemiz var. Dallara bakar mısınız? 50 santim neredeyse kök yapmışlar. Bugün sizinle pikan cevizini nasıl dikeceğinizi göstereceğim. Ben de tabii ki aslında İso Baba'nın çiftliğinden bazı trikler aldım. Onları da kullanacağız. Bugün 2 tane yaklaşık 3-4 gündür bizde olan İngiltere'den gelen gönüllümüz var. Workaway'den bizi buldular. Aşağıda ikinci çukuru kazıyorlar. Gelin nasıl çukur kazdığımızı, ne kadar derin kazdığımızı göstereyim. Okay. Maalesef ya da maalesef demeyeyim, bazen bir çukur açması yarım saat sürebiliyor, bazen de 2-3 saat sürebiliyor. Sebebini anlatayım. Böyle kocaman bir kayaya denk gelebiliyorsunuz. O zaman da açtığınız yerin başka yerine gidiyorsunuz. Önce kayayı çıkartmaya çalışıyorum çünkü ne kadar büyük olduğunu bilmiyorsunuz açıkçası kazana kadar. Baktığınız çok büyük. Yani bunu burada etrafını kassak da gücümüzle bile çıkarmamız, kaldırmamız çok zor olacak. Yaklaşık 50-60 santimetrelik bir çukur kazdık ve çukurun her tarafını iyice havalandırdık. Şimdi burada en altta bende bol bol hidrofonik tarımdan kalan clay ball, yani kil topları var. Bu kil topları topların havalanmasını, köklerin etrafında güzelce sarılmasını sağlıyor. Şimdi bunu attık. Bu çukuru kazdıktan sonra size göstereceğim. Toprağımızla birlikte içine bol bol keçiden çıkan keçi samramız var, keçi gübresi ve aynı zamanda artık kullanmaya başladığımız solucan gübremiz hazır. Size o solucan gübresini, solucanları nasıl bir tarafa çekip oluşan gübreleri topladığımızı göstereceğim. Ama gelin şimdi çalışan gönüllülerimizle tanışalım. Bizim burada bir şey oldu. Dururken değil, çalışırken onları da çekiyoruz. Okay guys, I'm gonna switch to English for you. This is our habit now on YouTube. You need to introduce yourself why you are here, and then you shouldn't stop when you work, when you talk. Okay, go for it. Hey, hello people. And then Dan. I can. I'm from the UK. Why here? Yeah, why you're here? Please join him. We were lured in by the I can- beautiful building. We're quite interested in sustainable building. Not that we have any experience in it, but we would like to gain some experience. And we are quite into permaculture. We've worked in lots of permaculture gardens and farms. So this felt like a natural place to come and to learn a bit about natural building and to experience life in rural Turkey. We're on a bit of a journey at the moment from the UK to Nepal by land and ferry. You go first from UK to? From UK to Germany to Austria to Croatia to Bulgaria, then Greece, Wow. and then to here. So how long that it took? Like How long's it taken? So far 2 months, 2 months. but maybe Yeah, we're planning maybe to get to Nepal around September. September, Something almost like like a 1 year trip. It will, Well, yeah, about half it a will year be. to get there, Yeah, and Perfect. we'll see. and we'll hang. And then what about you? Yeah, I mean, I'm doing the same thing. You, Digging as a all- couple, you're going, Yeah. going around the world, Yeah. farm to farm or work away to work away, and yeah. sometimes even in course you stay in the hostel. Yeah. I think. Yeah, there wasn't so much going on, but we're trying to find these projects. Yeah, interested in farming and some plants and gardening and herbalism and yeah, anything that's kind of related to regenerative lifestyle, I guess. Maybe with some inspiration for something we can build in the future as well. Yeah, we're gonna go to the next to the building site. Okay. I will explain some details for you because you're not gonna be here in May, I think, huh? When we start building. Yeah, because I injured my finger, and then we're gonna
start building again the rest of it around May. As soon as it's okay. Evet, Türkçe'ye döndüm. Gene aynısından yaklaşık 70-80 santim çapında ve gene 60-70 santim derinliğinde bir çukur kazmaya başladık. Bir kısmımız toprağı yumuşatıp kazmalarla bollaştırırken diğer kısmımız kürekle toprağı alıyor. Burada şöyle en üst toprağı kenara ayırıyoruz. En üst toprak sonra en dibe geliyor. Çünkü genellikle en verimli kısmı toprağın en tepesi oluyor. Ama biz tabii ki işte solucan gübresiyle, keçi gübresiyle ve elimizdeki güzel toprakla buna destek vereceğiz. Çünkü bazen toprağım çok kirli ve köklerin dibe gitmeyeceğini düşünüyorum yeterince kazıp yumuşatmadığımız sürece. O yüzden köklere, genç köklere güçlenene kadar bir yer ayırıyoruz ki zaten kökler güçlendikten sonra her yeri delip geçeceğini düşünüyorum. Bu arada kamerada Ulya var. Onunla da yakında konuşacağız. Evet, şimdi yaklaşık geçen sene bu zaman başladığımız solucan gübresi alanımıza gidiyoruz. Mahzenin içerisinde. O yüzden çok rahatlı. Güneş görmedikleri için ve sıcaklık hep aynı kaldıkları için hallerinden çok mutlular. O yüzden de kısa sürede yaklaşık 30 tane solucan bir sene içerisinde herhalde binlerce oldu, bilmiyorum. Şimdi burada yöntem şu. Öncelikle bu taraf boştu. Sol taraf. Bütün gıda atıklarını sağ tarafa yığdık. Bütün solucanlar sağ taraftaydı. Burası yeterince yükselince gıda atıklarını sola koymaya başladım gördüğünüz gibi. Ve solucanlar ufak ufak buraya gitmeye başladı. Size göstereyim. Bir dakika. Zaten açtığımızda binlercesi çıkacak. Bakın. Kahvede varmış gibi görebiliyor musun? Şu an hepsi burada. Yemeğin kokusunu alıp oraya gidiyorlar. Dolu. Bu tarafta boş kaldı. Yani neredeyse hiç yok. Gene ne olur ne olmaz şöyle bakıyorum ama hiç kalmadı. O yüzden bu tarafı rahatça biraz baka baka toplayabiliyoruz. Bu ilk solucan gübresi hasatım diyeyim. Şöyle bakıyorum veya dökerken şöyle yapıyorum. Baktığım içinde solucan yok. Gördüğüm solucanları da sol tarafa alıyorum ama gördüğünüz gibi hepsi gitmiş zaten yani. Nerede yemek var, nerede güzel kokular var oraya gidiyorlar. Bunlar da gübreleri kalıyor. Şöyle ne olur ne olmaz. İçerisinde hala yemedikleri yumurta kabuklarım var. Önemli değil. Toprağı zaten iyiler. O yüzden onları bırakıyorum. Çok büyükleri. Şöyle yemek atıklarını. Bu taş ya. Bu arada Starbucks gibi kahvecilere gittiğinizde aslında bunları çöpe atıyorlar. Bunlar bildiğin ne denir? Kahve telvesi. Mis gibi. Ve bayılıyorlar ve bunları kilolarca aslında yakaladığınızda muhakkak ellerinde oluyor ve seve seve veriyorlar zaten. Çöpe atacağını size veriyorlar. Bu kahve telvelerine bayılıyorlar. Orada gördüğünüz gibi kahve telvesinin üzerindeydi. Şöyle arada atıyorum. Şimdi burada böyle biraz solucan gübresini almaya başlayacağım. Burası bitince yani gübreyi kullanınca tekrar buraya hafif bir toprak serip tekrar yemek atıklarını buraya atmaya başlayacağım. Tekrar buraya gelecekler. Bunları almaya başlayacağım. Şimdi burada görüyorsunuz bir sürü yemek atığı var. Bunlar yok olacak yaklaşık bir hafta içerisinde. Simsiyah gübre haline gelecekler. Bu da kahvenin bir şey herhalde ama zararlı bir şey olmadığı için buraya attım değil mi? Bu karton gibi bir şey. Kahve filtre bilmem nesi herhalde. Şöyle üzerlerine örtüyorum bununla da. Kahveye bayılıyorlar. Yumurta kabuklarına, şekerli şeylere, muza. Şimdi mesela şöyle biraz daha ıslak yere çekeyim bak. Kesin 1-2 tane çıkacak. Aha. Abimiz burada daha ufak, bu daha büyüyüp de diğer tarafa geçememiş. Hemen buraya attım. Evet, böyle solucan gübrelerimiz hazır. Aha. Baby. Git ya oğlum, orada bir sürü yemek var. Ha, burada da var.
Ya aslında burayla birlikte gidip de biraz toprağa karışmasında da zararı yok. Solucanlar toprakta da besinleri de var içinde. Yaşayıp o toprağı da zenginleştirir diye düşünüyorum ama ben gene de ailelerinden ayırıyorum şu an solucanları. Yaklaşık bir haftadır sola atmaya başladım. Buraya hiç atmamaya başladım besinleri. Hepsi sol tarafa gitmiş yani. Hemen anında gidiyorlar. Ben bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim açıkçası. Bunu ben de ilk defa öğrendim ve uyguluyorum. Küvette solucanlar böyle hallediyor. Çünkü insanlar sormuşlardı küveti ilk kurduğunda toprağa nasıl alacaksın bokları diye. Solucanlardan ayrıştırarak kendileri sol tarafa gittiler. Arada abuk subuk böcekler de var. Soğan, patates çok sevmiyorlar anladığım kadarıyla. Bırakmışlar çünkü patatesleri. İçini yiyip kabuklarını bırakmışlar. Normalde şu an kilosu herhalde 20 lirayı aştı bu arada. Şimdi geçen bir takipçi sordu. Solucanlar kaçmış. Yeterli havasızlıktan, aşırı sıcaktan, kuruluktan veya aşırı sudan. Yani suyu çok seviyorlar tabii ki ama aşırı sudan solucanlar kaçmaya başlıyor tırmanıp. Çok sıcakta da öyle çünkü yanıp ölmeye başlıyorlar. Havalandırmayı arttırdığı an solucanlar kaçmamaya başlamış. Yani dışarıda tabii sıcak havalarda yapınca bunun üstünü örtüyorlar falan. Biz şu an toprak altındayız. Burası 19-20 derece her zaman. Pek değişmiyor buranın derecesi. O yüzden şanslıyım açıkçası. Çok ilgilenmiyorum. Arada yemek atıyorum. Haftada bir kere de suluyorum. Burada böyle şu pulverizatörün içerisine su koydum. Su atıyorum. Ama onun dışında pek hani yok solucanlar ne oldu, yandılar mı, gittiler mi gibi bir ilgim yok. Burada çok var. Islak yerde bak. Bunları alacağız. Diğer tarafa koyacağız. Bunlar gidememiş. Burayı daha, gerçi burada daha besin var tamamen bitmediği için aslında gitmemişler. Ama %90'ı gitmiş gibi gözüküyor. Hadi gidelim. Evet. Bu arada tekrar göstereyim şeyi. Küveti biraz kaldırdık. Evden çekersen. Altına bunu koyduk. Solucanlar tabii bir yiyip fermante edince burada su çıkıyor. Bu suyu yaklaşık 10-15 kat suyla karıştırıp bahçede gene besin olarak kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel bir besin maddesi suları da. Evet. Burada bayağı 2-3 kilo oldu. Kız senin ağzını açacağım ha. Ne yapıyorsun sen burada ya? Sanki büyük basmış oldu. Bu ne hal? Limon otuyla şeyin içinde yatıyorsun. Bir de yalıyorsun. Bari şu yoncaları falan oy kızım. Bir işe yara. Arada kazı yap. Fesleğen. Yangından kurtardığımız kedi. Hadi. Burada açıkçası biraz torflu toprağım vardı. Bu toprağa kıştan kalan külleri serptim bayağı bir. İçine kül serptim. Burada ponza taşımız var en üstte ve içine biraz atacağım. Şimdi aşağıdan gidip keçi gübresi de alacağız ve az önce topladığımız neydi? Solucan gübrelerimizi de toprağa ilave edeceğiz. Burada da biraz solucan gübremiz var. Can you take them? Evet. Let's take one of these. I need the scissor because we gonna. Bunlar hep sakır. Koltuk. Bunları almazsan
domates meyve vermiyor. İlki de böyle bir dolayacağım. Bu da öyle sakır. Heh. Burası keçi gübremizi döküp beklettiğimiz yer, yaklaşık 1,5 senedir burada duruyorlar yani kullanmadığımız. Burası ot bağlamıştı. Ben ve Nuna'yla otların hepsini temizledik. Kökler yaklaşık 'aşılandığı yer burası. En son köke kadar dikeceğim. Kökleri aşı yerini kuzeye bakacak şekilde dikiyorum. Burada çünkü hakim rüzgarlar kuzey. Boza taşı. I think it's perfect. And what we can do is like a mulch all the green stuff around. You can just Rip it and chuck it on. yeah. We can live it here in 5 minutes. I think it will go everywhere. Evet, ikinci deliğimize geldik. Deliği açmak çok kolay oldu, ne yalan söyleyeyim. Çünkü burada ne kaya çıktı, ne başka bir şey. Burayı 10 dakikada açtık, burayı 1 saatte açtık. Havuzdan çıkan yosunları koyuyor. Sudan çıkan her şey gayet besinli. Açıkçası bilenler yazsın, kökleri neden budandığını bilmiyorum ama bütün bitkilerde kökleri biraz böyle uçlarından alıyorsun. Herhalde büyümesine teşvik mi ediyor, köklenmesine? Bunu bilenler yorumlara yazabilir. Yani ben bunu İso Baba'nın çiftliğinde öğrettikleri gibi yapıyorum. Ama bütün bu köklerin neden biraz kesildiğini gerçekten bilmiyorum. Bir şekilde kök budaması bu ama
Bunlar yonca. Yonca baklagil grubunda ve yeşil gübre diye geçiyor, yani bayağı doğal gübre. Hem iki şeye yarayacaklar, hem buna gübre olacaklar zamanla, hem de burayı güneşten koruyup suyun hemen buharlaşmasını önleyecekler. Bir pikan cevizi macerası burada yazıyor umarım. Bu arada 2 tane verdiler. Bu ayrıntıyı da söyleyeyim. İkisi de dişi. Fakat bir arazide 2 tane olması birbirinin tozlaşmasını daha da çok yardımcı oluyormuş. Ve normalden %30, %40 daha fazla ceviz, meyve veriyor. O yüzden ikisini yaklaşık 5 metre, 6 metre arayla diktik. Bu arada bu kadar yakın olması da lazım değil yani. Çevreye 2 tane ağaç dikmeniz bu şekilde yetiyor. Normalde işte bir dişi bir erkek, ben de yeni öğreniyorum, tozlaşmayı sağlıyor ama bunların ikisi de dişi, birbirlerini tozlayacaklar, daha fazla toz olsun diye bahçede böyle bir şey yaptık. Bizi takip etmeyi unutmayın, bir de beğenin. Bunu söylemeyi hep unutuyorum. Ama yani bilgi veriyoruz. Karşılığında bir para alınmıyor bu abone olmanın. Abone olma dedi, evet, abone olunca. Bazı abone olmanın dışında bir de kanala katıl gibi bir şey var, başka bir şey. Orada evet para istiyor YouTube ama abone olmak ve yani takip etmek için hiçbir para vermeniz gerekmiyor. O yüzden videolarımı beğenip abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.